tane altıgen parça hazırlamıştık. İkinci bölümde artık beden genişletmeye geçiyoruz. Burada şunu da göstermek istiyorum. Bazen sizinki neden böyle daha düzgün duruyor da benimki böyle yamuk duruyor diyenler oluyor. Trabzanlarımızı ördük. Kenarları şöyle esnettik, trabzanlarımızı açtık. Sonrasında bir kenarı katlayarak kolumuzu oluşturduk. Gördüğünüz gibi trabzanlar açılınca kenarlardan düzgün bir parça elde etmiş oluyoruz. Bu bizim herhangi bir hatamız değil. Trabzanların orada sık olmasından kaynaklı. İp Alize Cotton Gold'un 67 numarası mum ışığı rengi, 3 milimde tığ kullandık. Birinci bölümde 20 sıra ördük. Benim ördüğüm 20 sıra 21-22 santim kol genişliğine denk geldi. Siz hangi iple örüyorsanız o genişliğe ulaşana kadar sıra sayısında öreceksiniz. Aynı ipi kullansak, aynı tığı kullansak bile ellerimizin sıkılığı, gevşekliği aynı olmadığı için benim 20 sırada ulaştığıma siz 18 sırada ya da 22 sırada ulaşabilirsiniz. O yüzden sıra sayısı önemli değil. Önemli olan ölçü. Bu noktada birinci bölümde biz kol genişliğimizi oluşturuyorduk ördüğümüz sıralarla. Artık parçalarımızı ördük. Kollarımızı, kenarı katlayarak oluşturduk. Ve artık buradan 3 kenardan örmeye devam edeceğiz. Bir kenarı katlayarak kolumuzu oluşturduk. Köşelerden karşılıklı işaretleyicilerle kolumuzu ayırıyoruz. İple de bağlayabilirsiniz. Trabzan sırasını bitirmiştik. Boşluk sırasında başlayacağız. Boşluğu da ters kısımda örüyorduk. O yüzden ipim aşağıda kalacak şekilde kolumu katladım. Son sırada zaten ipimi değiştirmiştim. İpim burada duruyor. Ters yüze denk gelecek şekilde kolu katlıyoruz. 3 kenarı öreceğiz sadece. Örmeye buradan başlayacağım şekilde kolumu katladım. Size denk gelmedi mesela parçalarda. Koparırsınız. Yine arka taraftan başlarsınız. Çünkü boşluk sırasını arka yüzü örüyoruz. Arka tarafta boş örerken 4 tane zincir çekiyoruz. Ve ilk trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyoruz. Yine bütün örgü ikili trabzanlardan oluştuğu için sadece trabzan diyeceğim. Araya bir zincir çektim. Alttan bir tane trabzan atladım. İkincisine trabzan yaptım. Arada bir zincir, bir trabzan atladım. İkincisine trabzan yaptım. Mantık hiç değişmiyor. Boşluk sırasında araya bir zincir, bir trabzan atla, ikincisine
trabzan yap. Birinci bölümde bunları detaylı olarak anlatmıştım. Boşluk sırasını bu şekilde örüyoruz. Bir zincir, bir trabzan atladım. İkincisine bir tane trabzan yaptım. Artık bedenimizi genişletiyoruz bu bölümde. Artık bedenimize göre ayarlama yapacağız. Köşeye kadar gelelim. Köşeyi de tekrar hatırlayalım nasıl yaptığımızı. Son trabzanın tepesine de bir tane trabzan yapıyorum. İlk bölümde anlatmıştım. Zaten yanlış yapıyorsanız son trabzanınız bu aşağıdaki son trabzana denk gelmeyecektir. Son trabzanı yaptıktan sonra köşe boşluğuna bir tane daha bir zincirlik boşluk yapıyoruz. Bir zincir çektim. Köşe boşluğunun içine bir tane trabzan yaptım. Şimdi köşe boşluğunu oluşturuyoruz. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa bir tane daha trabzan yaptım. Köşe boşluğundan sonra bir zincir çekip ilk trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyoruz. Örerek geldim. Son trabzan üzerine trabzan yaptım. Sonrasında köşe boşluğunun içine bir zincir çekip bir tane trabzan yaptım. Köşe boşluğunu oluşturmak için de 2 zincir çektim ve aynı boşluğa bir tane daha trabzan yaptım. Köşe boşluğundan sonra ilk trabzana trabzan yapıyoruz. Arada bir zincirle. Sonrasında yine köşe boşluğuna kadar arada bir zincir çekip aşağıdan da bir trabzan atlayıp ikincisine trabzan yaparak devam ediyoruz. Kolumuzu işaretleyicilerle ayırdık. Burada ters yüzden boşluk sırasının ilk kenarını ördük. Köşeyi beraber yaptık. Eteğin olduğu kenarımızı ördük. Dediğim gibi sadece 3 kenarı örerek genişletme yapıyoruz. Yine sıra sonundayım. Son trabzanın üzerine arada bir zincir çekip trabzan yapıyorum. Köşe boşluğunun içine bir zincir çekip bir tane daha bir zincirlik boşluk yapıyorum. Sonrasında 2 zincir çekip köşe boşluğunu oluşturuyorum. Köşe boşluğunda bir zincirlik bir boşluk ve 2 zincirlik köşe boşluğu var. Köşeden sonra bir zincir çekip ilk trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Sonrasında bu kenar bitene kadar sıra sonuna kadar arada bir zincir, alttan da bir trabzan atlayarak örmeye devam ediyorum. Altıgen parçayı örerken bir yumak kullanmıştım. Son sırada ikinci yumağa geçtim ve ikinci yumakla devam ediyorum.
Bu kenarda da sıra sonundayım. Bir zincir çektim. Son trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Burası kol ayrımımızın olduğu ve işaretleyici taktığımız yer. Bir zincir çektim. Köşede 2 zincirimiz var. Ortasına bir tane ikili trabzan yaptım. Üç kenarda boşluk sırasını ters yüzle örmüş olduk. Sırttan başladık. Etekle devam edip önde boşluk sırasını bitirdik. Şimdi trabzan sırasını öreceğiz ve düz yüzle öreceğiz. Trabzanla nasıl yapıyorduk? 3 zincirle başlıyoruz. Boşluğa bir trabzan, trabzan üzerine trabzan. Boşluğa bir tane trabzan yaptım. Trabzan üzerine trabzan yaptım. Bu şekilde düz yüzde trabzan üzerine trabzan, boşluğa bir tane trabzan yaparak köşeye kadar devam ediyoruz. Sıra sonundayım. Son boşluğuma da bir trabzan yaptım. Trabzan üzerine trabzan yaptım. Trabzan sırasında aşağıdaki sıralar gibi, trabzan yaptığımız sıralar gibi köşe boşluğuna 2 trabzan, araya 2 zincir ve 2 trabzan yapıyoruz. Köşe boşluğuna 2 tane trabzan yaptım. Araya 2 zincir çektim ve aynı boşluğa 2 tane trabzan yaptım. Sonrasında yine trabzan üzerine trabzan ve boşluğa trabzan olarak üç kenarı da örüyoruz. Köşelerde 2 trabzan, araya 2 zincir ve 2 trabzan var. Şunu da tekrar göstermek istiyorum. İpi yumağın içerisinden çıkardım. Dışından alarak sürekli döndürmekle uğraşmayın. O yüzden içinden aksın. Ve yine aynı benim gibi parmağı dolamadan örmek istiyorsanız yüzük parmağın üzerinden, orta parmağın altından ve işaret parmağın üzerinden alarak örebilirsiniz. Arkadan ip devam edecektir. Boşluğa trabzan, trabzan üzerine trabzan örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Üç kenarı da bitirelim. Kolları birleştirdiğimiz işaretleyici noktasında devam edelim. Sıra sonundayım. Son boşluğunda içine bir tane trabzan yaptım. 4 tane zincir çekmiştim. Üçüncüsünün içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonunda da bir zincirlik boşluğumu oluşturmuş oldum. Buradan boşluk sırasını örerek başlamıştık. Boşluğumuzu ördük ters yüzde. Sonrasında düz yüzde üç kenarımızda ördük. Şimdi burada bir sıra boşluk, bir sıra trabzan ördüm. Üzerine bir sıra boşluk, bir sıra trabzan daha öreceğim. Zaten boşluk sırasını, trabzan sırasını nasıl öreceğimizi birinci bölümde anlatmıştım. Burada iki bölümü göstererek de iki sırayı tekrarlamış olduk. Aynı şeyleri anlatarak sıkmak istemiyorum. O yüzden ters yüzden boşluk, düz yüzden de trabzan örerek burayı 4 sıraya tamamlayalım. Kol ayrımından sonra işaretleyicileri taktıktan sonra ters yüzde boşluk örmeye başladık. Sonrasında düz yüzde trabzan, ters yüzde boşluk, düz yüzde trabzan olmak üzere 4 sıra ördük. 36 beden ya da daha küçük örecekler 2 sıra örebilir. 4 sıra ördükten sonra artık iki kenardan örmeye devam edeceğiz ve bu öndeki kenarımızı
iptal ediyoruz. Sadece sırt ve etek kenarımızı öreceğiz artık. Buraya da bir işaretleyici takayım. Bundan sonrasını artık örmeyeceğiz. 4 sıra daha iki kenarı, yani sırt ve etek kenarını, bir sıra boşluk, bir sıra trabzan olarak 4 sıra daha öreceğiz. Tekrar boşluk sırasına nasıl başladığını göstereyim. 4 tane zincirimi çektim. Aşağıdan bir tane trabzan bıraktım. İkincisine trabzan yaptım. Arada bir zincir. Aşağıdan bir trabzan atladım. Ve ikinciye trabzan yaptım. Böyle böyle artık sadece sırt ve etek kenarımızı örüyoruz. Ön kenarı artık örmeyeceğiz. İki kenarı da örelim ve sıra sonunda trabzan sırasına başlayalım. Sıra sonundayım. Son trabzan üzerine de trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. 2 zincirlik köşe boşluğum vardı benim. 2 zincirin ortasına bir trabzan yapıyorum. Artık buradan yukarıyı örmüyoruz. Ön kısmı, ön kenarı örmüyoruz. Örgümüzün tersinde boşluğumuzu ördük, çeviriyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Boşluğa bir tane trabzan, trabzan üzerine trabzan olarak trabzan sırasında iki kenarda tamamlıyoruz. Etek ve sırt kenarından böyle 4 sıra dolanarak artık ikinci parçamıza geçelim. Çünkü sonrasında da aşamalarımız var. Dördüncü sıranın da sonundayım artık. Trabzan sırasıyla dördüncü sıramı da bitiriyorum. 4 zincir çekmiştik. Üçüncüsünün içine batıp bir tane ikili trabzan yaptım. Kol ayrımından sonra boşluk sırasıyla başladık. Üç kenarı 4 sıra ördük. Sonra ön kenarı iptal ettik ve etek ve sırtı 4 sıra daha ördük. Sırtımız böylece 8 sıra genişlemiş oldu. İkinci parçada da aynı şeyleri yapacağız. Onda nasıl başladığımı göstereyim. Sonrasında yine üç kenardan 4 sıra, sonra ön kenarı iptal edip iki kenardan da 4 sıra örerek diğer parçayla eşit şekilde ikincisine yapmış olacağız. İkinci parçada hangi kenardan katlarsam katlayayım benim arkadan öreceğim şekilde ipim orada bitmedi. O yüzden ipimi keseceğim. Köşedeyim. 2 zincir çektim. İpimi yeteri kadar uzattım. Ve kestim. Zincir çekip 2 zincir çekip buraya kaydırmak istemedim. Daha düzgün bir trabzan tepesi elde etmek istiyorum. 2 zincirden sonra motifimin, parçamın arka yüzünden ilk trabzanın tepesine giriyorum. Bunu diğer videolarda da anlatmıştım. Son yaptığım sık iğnenin arka kanadından ipimi aldım ve bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş oldum. Zincirle bitirseydim, kaydırıp bir tane zincir çekseydim orada kaba bir görüntü olacaktı. Şimdi en azından tüm trabzan tepeleri eşit. Sonrasında da
ipimi yeteri kadar gizliyorum. Arkadan ipimi de kestim. Artık istediğim herhangi bir kenarı katlayabilirim. Katladım. Diğerini kolumuz buraya gelecek şekilde yapmıştık. Bunu çeviriyoruz. Yine aynı şekilde köşelerden kollarımızı tutturuyoruz. Ayırıyoruz. Ve üç kenardan örmeye başlayacağız. Yine aynı şekilde öreceğiz ama ben dediğim gibi başlangıcı değişik oldu. İpimizi koparmak zorunda kaldık. Nasıl başlayacağız onu göstermek istiyorum. Boşluk sırasını ters yüzle örüyorduk. İpimi aldım. Sihirli halka gibi bir ilmek yaptım. Ters yüzden öreceğimiz için buradan başlıyoruz. Kolumuz böyle. Kolu ayırdığım yerden ters yüzden başlıyorum. 2 zincir çekmiştik. Ortasına bir tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. İlk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir, aşağıdan da bir tane trabzan atlıyorum. Diğer parçada yaptığım gibi üç kenarı 4 sıra öreceğim. Sonra ön kenarı iptal edip sırt ve etek kenarını 4 sıra daha öreceğim. İki parçamızı eşit hale getirmiş olacağız. Sonrasında parçalarımızı birbirine dikeceğiz artık. Burada da nasıl başladığımı göstermiş oldum. Sonra trabzan sırasında da aynı düz yüzle öreceğiz. Trabzan üzerine trabzan, boşluğa trabzan yaparak devam edeceğiz. Boşluk sırasıyla başladık. Sonra trabzan, sonra boşluk, sonra trabzan olacak. Yani bizim trabzan sıramız ön kenarımızda bitecek. Bizim iptal edeceğimiz kenarda bitecek. Burada ipimizi kesiyoruz. Sonra etekten bağlayıp iki kenarı, etek ve sırt kenarını 4 sıra daha örüyoruz. İki parçamızı da eşitleyelim. Sonra sırtın ve kolların birbirine dikimine geçelim. İki parçayı da aynı şekilde ördüm. Bunu anlatarak örmüştüm. Burada da yine kolu ayırdıktan sonra 4 sıra 3 kenarı ördüm. 4. sıram burada bittiği için ipimi burada kestim. Ön kenarı iptal ettim. Etekten ipimi ilmek yaptım ve boşluk sırasına ters yüzden başladım. Yine bir boşluk, bir trabzan, bir boşluk, bir trabzan olarak 4 sıra ördüm. Bu ipim etekte kaldı. Diğer ipim de sırtta kalmıştı. Sırtta kalan ipi yeteri kadar uzatıp sırtımı dikecek kadar uzatıp keseceğim. Ondan sonra da iğne ile beraber dikeceğim. İpimi yeteri kadar aldım. Bu iki parçayı birbirine dikeceğim artık. Bu etekteki ip de burada kalsın. Sonra ikisini birleştirdikten sonra zaten eteği uzatmaya başlayacağız. Bu ipi kullanacağız orada. Çekimi akşam devam ettiğim için ışık farkı olabilir. İğneye ipimi geçirdim. Siz normal iğneyle de dikebilirsiniz. İki parçam böyle.
Buradan tuttum. Örgünün tersinden dikeceğim. Burada görünen V gibi yerler trabzanlarımızın tepesi. Biz onları kullanarak dikiş yapacağız. Kanatlardan biri iç kanadı, biri dış kanadı. Biz karşılıklı iç kanatlarını alarak dikiş yapacağız. Buradan karşılıklı ilk trabzanlarla başlıyorum. Buradan da iç kanadını aldım. Karşıdan da iç kanadını aldım. Çok sıkmıyorum. Kasma yapmasın diye çok gevşek de bırakmıyorum. Sonrasında dikiş yaptığım ip dışarıdan gözükmesin diye. Tüm sırt boyunca aşağı kadar karşılıklı iç kanatları alarak dikiyoruz. Hırkanın eteğine geldik. Son trabzanlarda karşılıklı denk geldi. İç kanatlarını aldım. Burada 2 tane zincirim vardı köşelerde. İlk zincirlerinde iç kanadını alıyorum. İkincisini de aldım. Ve dikişimiz böylece bitmiş oldu. Burada aynı yerden bir daha geçip halkın içinden geçirerek ipimi sabitledim. Yeteri kadar da ipimi kestim. Sonra onu gizleyeceğiz. Örgünün iç yüzünden dikişimiz böyle görünüyor. Dışından düz yüzünden böyle görünüyor. Şimdi aynı işlemi kolları ayırmıştık. Kolları da tersine çevireceğiz. Burası düz yüzü. Tersine çevirip kollarımızı da dikeceğiz. Kollarımızı bu köşelerden işaretlemiştik. İşaretli yerden sonra 4 sıra ördük. Köşelerden sonra. Yani buradan 1, 2, 3, 4. Şu trabzanda bitti. Burada da 1, 2, 3, 4. Bu trabzanda bitti. Buradan buraya kadar ters yüzünden dikeceğim. Kol böyle ters düz yaptım. Kolumu ters yüze çevirdim. Ve artık yine karşılıklı trabzan tepeleriyle dikebilirim. Burada herhangi bir ip olmadığı için bağlı. Yeni bir ip alacağım. Kolu terse çevirdim. Burası ters yüzü. Kol ağzındayım. Köşelerde 2 tane zincirimiz var. İlkine karşılıklı batıyorum. İkisini de iç kanadına aldım. Burada ipimi bağlıyorum.
Sonra onu gizleyeceğiz. İlk trabzana geldim karşılıklı. İç kanadını aldım. Sırtta yaptığımız gibi karşılıklı iç kanatları alarak kolumuzu da dikiyoruz. Buralar zaten karşılıklı denk geliyor trabzanlar. Burada bizim sonradan ördüğümüz 4 sıra var. Orayı da nasıl yapacağımızı göstereyim. Buraya kadar karşılıklı trabzan tepelerin iç kanatlarını aldım. Şimdi artık bu sonradan ördüğüm sıralardayım. 4 sıra örmüştük. Köşe boşluğunda birer tane zincirim kalmıştı. Onları karşılıklı alıyorum. Boşluk sırasındayım. Karşılıklı aynı ördüğüm yerleri, aynı görünen yerleri alıyorum. Trabzana geçtim. Trabzanda da karşılıklı aynı görünen yerleri alıyorum. Böylece karşılıklı eşit bir görüntü olmuş oluyor. Buralarda herhangi bir trabzan tepesi olmadığı için bakın karşılıklı zaten ikisi de birbirine denk geliyor. Boşluk boşluğa, trabzan trabzana denk geliyor. Aynı görünen yerleri karşılıklı alın. Son trabzan sırasındayım. Burada bunları çıkarttım. En son trabzanın bitiş yerinden geçirdim ve halka yapıp ipimi de sıkladım. Ben yorgan dikecek gibi uzun kestiğim için ipi zorlandım. Siz daha rahatlıkla yaparsınız. Örgünün tersinden dikişi böyle görünüyor. İç kısmından da düz kısmından da böyle görünüyor. Bakın bu. Ördüğümüz 4 sırada karşılıklı aynı yerlere battığımız için gayet düzgün görünüyor. Şimdi bu diğer kolda ters çevireceğim ve kol ağzından başlayarak aynı şekilde bu 4 sırayı da karşılıklı birbirine aynı yerlerinden ekleyerek dikeceğim. Diğer kolda da kol ağzındayım. 2 tane zincirimiz vardı köşede. İlkinin iç kanatlarını karşılıklı
batıyorum. Burasını bağladım. Karşılıklı trabzan tepelerini alarak devam ediyorum. Dediğim gibi siz normal iğneyle de dikebilirsiniz. Onunla video çekerken iplerin arasına karışabilir diye ben onu kullanmadım. Karşılıklı tepeleri alarak 4 sıra fazladan ördüğümüz yere kadar dikiyoruz. O 4 sırada da boşluk sırasında karşılıklı nereleri eşit ördüysek oraları alıyoruz. Trabzanda karşılıklı nereler eşitse oraları alarak dikiyoruz. Bu kolda da kol ağzından başladım. Karşılıklı trabzanları alarak burada 4 sıra ördüğüm yerde yine karşılıklı ördüğüm yerleri aldım. Kolumu çeviriyorum. Diktiğim yerlerde böyle görünüyor. Bu ipimiz etekte kalmıştı. İkinci bölümde parçaları üç kenarından 4 sıra ördük. Kolları ayırdıktan sonra ön kenarları iptal edip etek ve sırtta 4 sıra daha ördük. Sonrasında ters kısmından trabzanların tepelerinin iç kanatlarını alarak diktik kolları ve sırtı. Bu aşamada beden genişletmeyi, kendimize göre ayarlamayı nasıl yapacağımızı anlatmak istiyorum. Özellikle dikerek göstermek istedim ki bu dikiş payının etkisini de görebilin diye. Burada kullandığım yetişkin beden ölçü tablosu var. Benim hırkamın genişliği 56 santim oldu. Yani 42-44 beden uygun. Dikmeden önceki iki parçamda trabzan sırasında 27 santimdi. Dikişle beraber hırkanın genişliği 56 santim olmuş oldu. Siz mesela X-large yapmak istiyorsunuz. 46-48 beden ve 61 santime ihtiyacınız var. Yani iki parçanızda dikmeden önce 30 santim olacak. Dikiş payıyla birlikte zaten istediğiniz ölçüye ulaşmış olacaksınız. Ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Kendinize göre hangi bedeni yapacaksanız ona göre ilerleyebilirsiniz. 67 santime ihtiyacınız var. 52-54'te bir parçanız 33 santim olacak. Bu parça 33 santim, bu parça 33 santim. Birleştirme ile birlikte zaten 67-68 santime ulaşmış oluyorsunuz. Hırkanın ikinci bölümünü iki video olarak ayarlayacağım. Hem uzun olmaması açısından hem de daha anlaşılır olması açısından. Bu videoda iki parçamızı üç kenardan 4 sıra ördük. Sonra ön kenarları iptal ettik. Etekten ve sırttan 4 sıra daha ördük. Sonra sırt ve kolları örgünün ters tarafından trabzanların karşılıklı iç kanatlarını alarak diktik. Ve etekte zaten ipimiz kalmıştı. İkinci videomuzda da etekte boy uzatma yapacağız ve kollarda da uzatma yapacağız. Sonrasında tüm bedenden ve kollardan lastik geçerek hırkamızı bitirmiş olacağız. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Hırkanın bitiş videosunda görüşmek üzere.